Evet arkadaşlar, herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Bir önceki videomda evi tanıtmıştık. Bundan sonraki videolarımda da evin bölümleri olan taş, ahşap, işte tesisatlar, altyapı gibi bölümlerden bahsetmek istiyorum. Sizin için de umarım faydalı olur. Bu bölümümde inşaatın taş kısmından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi taşlar bize bu şekilde geliyor. Bu taşları biz işliyoruz. Şu hale getiriyoruz. Şöyle daha yakından göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve bunu da bir işlem daha yaptıktan sonra duvara bu şekilde yerleştiriyoruz. Duvarı oluşturuyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Size taşın yapısından, yani nerenin taşı olduğundan, buraya gelirken ne kadara mal ettiğimizden bahsetmek istiyorum. Yani bir ev taşta ne kadar kullanıyoruz? İşte her usta bunu yapabilir mi? Mesela şu duvarı yapan usta, istinat duvarlarını yapan ustalar ev duvarını yapabilir mi? Gibi çeşitli konulardan bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, bu taş Trabzon bazalt taşı olarak geçiyor. Bu taş çok aşırı sert bir taş değildir. Mesela granit taşı vardır. Ege bölgesinde yaygındır. Avrupa'ya ihraç ederler. O taşa göre daha yumuşak bir taştır. Ama ömrü de oldukça uzun ömürlüdür. Mesela bunu Ruslar 2010 yılı olması gerekiyor. 2010 yılında Soçi'de olimpiyatlardan önce bir limanları vardı, Adler Limanı diye. O limanı yaparken işte bu bölgeden taş almaya başladılar. Trabzon diye Karadeniz bölgesine. Ve yaptıkları analizlerde bu taş Trabzon taşını, şu bazalt taşını, gördüğünüz taşı diyelim kriterlerinden uygun tek çeşit taş olduğu için daha çok bu bölgeden aldılar taşı. Çünkü bayağı suyun altında dayanıklı. Yaklaşık 1000 yıla kadar bir ömrü var. Ve size bu taş hakkında yaşadığım bir anıyı anlatmak istiyorum. Mesela Amerikalılar da bir ara Gürcistan'ın Anaklia bölgesinde bir liman yapmak istediler. Mesela liman dedim, büyük devasa bir limandı, yani buradaki Trabzon limanının kat kat büyük bir liman projesi düşünüyordular. Mesela o işte ön fizibilite yapıyorlardı. Bölgelerin taşlarına bakıyorlardı. Tahminim o işin taş kısmını Hollandalılara vermişti. Çünkü buraya Hollanda'dan bir tane maden mühendisi gelmişti. Mesela taşlara bakmaya. Adam baretinle, çekiciyle gelmişti. Mesela biz olsak, hani bir ülkeye gitsek, hayatta baret veya çekiç yanımıza almayız. Ama adam baretinle, çekiciyle gelmişti. Ve bu çok etkileyiciydi yani. Bana çok ilginç gelmişti. Geldi baktı taş ocaklarına işte bu bölgede. Mesela yakın bölgelere baktı. Yani o adam bile çok etkilenmişti. Daha önce böyle bir taş görmediğini bahsetmişti. Çok değerli bir taş olduğunu söylemişti. Dayanıklılık bakımından da. Sonra tabi adamı getirdik Gürcistan'a. Orada da çeşitli ocaklara baktı. Bilmiyorum ondan sonra ne oldu. Yani dediğim gibi bu taş çok kaliteli, sağlam bir taş. Ama işlemesi zor. Niye zor? Çünkü bunlarda çok fire verme olayı oluyor. Taşın damar dediğimiz damar şekillerinden dolayı, yani kestiği zaman amorf, daha çok şu şekilde fireler veriyor. Bunları da ne yapıyoruz? Duvar taşlarında kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Bunlar diyelim çok bozuk olan kısımları. Diyelim buradaki kısımları da bir daha işlemden geçirerek duvarımızı oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. Mesela bazı taşlar vardır. Bu taşlar yani hiç işlemenize gerek yok. Direkt
Yani şurada makineden kestiğiniz gibi duvara koyabiliyorsunuz. Ama bu taş işlemesi zor. Kolay bir taş değil. Onu belirtmek isterim. Ha, taşın, yani siz ev yapmaya kalksanız illa Trabzon taşın yapmak zorunda değilsiniz. Yani granitten yapabilirsiniz. Mesela İzmir bölgesinde yapılan taş evleri genellikle granit taşından yapılıyor. Mesela andezit taşından yapabilirsiniz. Yani farklı farklı taşlardan yapabilirsiniz. Önemli olan taşın dayanıklılığı. Yani böyle diyelim, atıyorum 20 yıl sonra toz haline gelecek taşlar da var yani. Toprağın bir üst versiyonu diyelim, oluşumunu tamamlamamış taşlar var. Onlara sakın bulaşmayın. İşlemesi kolaydır. Ustanın da işine gelir işlemek. Ama siz sakın, yani bilmediğiniz işe bir fikir almadan bulaşmayın. Tek söyleyebileceğim bu. Mesela bu taş, bu yörenin taşı, bazalt, Trabzon bazalt taşı diye geçiyor. Mesela Güneydoğu Anadolu'da müthiş derecede taş ocakları, müthiş, yani nasıl diyeyim, istemediğiniz çeşit taş bulabilirsiniz. İstemediğiniz renkte, istemediğiniz çeşit. Doğu Anadolu olsun. Mesela İzmir'de bu işi zaten yapıyorlar. Taşı kesiyorlar. Nasıl söyleyeyim? Direkt Avrupa'ya ihraç ediyorlar. Gördüğünüz şu duvar taşını da bu taştan yaptık. Bu taş bize mesela %40, %50 oranında fire veriyor. Çok fire veren bir taş. Şöyle göstereyim, çünkü şekilsiz, damar özelliği uygun değil diyelim. İşlemesi zor. Ama bunu bir şekilde değerlendiriyoruz. Şöyle de göstereyim. Bahsetmek istediğim bir diğer konu, bu duvarı her usta yapabilir mi? Yani şu an mesela şunu yapan usta, istinat duvarını, bu evi yapabilir mi? Yani yapar. Ama bu şekilde çıkmaz. Çok kötü şekil çıkıyor. Çünkü aynısı başımıza geldi. Yani ustaya soruyoruz, sen ev yaptın mı? Yaptım. Nasıl ustalığın? Çok iyi ustayım, işte öyle ev yaptım falan. Bir geliyor, hiç alakası yok. Yani biz de şaşırtıyorlar. Yani yaptığımız masraf cabası, yani yaptığımız masraftan ziyade kaybettiğimiz zaman. Bu işler yani zamanı, işçiliği tamamen el işçiliği olduğu için yani zamanı da uzun sürüyor. Yani bir betonarme yapıya göre 2-3 kat daha uzun işçiliği var süre olarak. Yani şöyle görüyorsunuz, ama bunu dediğim gibi her usta yapamaz. İstinat duvarı yapan ustalar özellikle bu duvarı zorlanıyorlar yani. Baya pratik yapması gerekiyor. Çünkü adam daha kaba bir iş, istinat duvarı yapmak işi. Bu biraz daha incelik gerektirdiği için. Yani öyle her ustaya da itibar etmeyin yani. Ben yaparım diyor, ben şu fiyata yaparım diyor. Tamam, ucuz geliyor size fiyat, ama işin içine girdiğiniz zaman harcadığınız çimentoya olsun, kuma olsun, kaybettiğiniz zaman ve usta da sizden parasını talep ediyor. Kötü bile yapsa sizden parasını istiyor adam, yani başınızda ağrıyor. O yüzden her ustaya güvenmeyin arkadaşlar. Yani bunun, her işin bir ustası vardır. Onu bulmak çok önemli. Yani her ahşapçıya, her marangoz bir ev ustası değildir. Yani her duvarcı da, yani ne bileyim taş ustası da sanatkar değildir yani. Bunu unutmayın. Şöyle bu taşın da size fabrikada işleniş şeklini göstereyim. Mesela Trabzon taşının fabrikada işleniş şekli bu. Gördüğünüz gibi. Şöyle şunu da göstereyim. Bu taş evlerde bir de biz mesela bu pencere üstüne bu modeli kullandık. Kemer modeli. Buna alternatif olarak ahşap koyabilirdiniz lenta vazifesi olarak. Biz bu kemer modelini uygulamaya uygun bulduk. Şöyle göstereyim. Geri kalan son konumda taşın maliyeti. Arkadaşlar, taşın maliyetine gelince biz bu taşı kamyon bazına getiriyoruz buraya. Yaklaşık 30-40 kilometre uzaklıkta kamyon şeklinde geliyor.
Mesela kamyonu bize yaklaşık 2000 liraya mal oluyor. Ekstradan kamyonun mazotunu karşılıyoruz. Ekstra işte bu taşı parçalamaya burada ustaya para veriyoruz. Şöyle göstereyim tekrar. Yani eğer şanslıysanız, ev yapmak istediğiniz yerin yakınlarında bir taş ocağı varsa, taşta kullanışlıysa, mesela her taş olmuyor dediğim gibi. Bir ocaktan öyle taş çıkıyor ki mesela bazalt taşı diyelim. Bazalt taşı ama hiç kullanamıyorsunuz. Yani dediğim gibi ocağın damarıyla, damar dediğimiz özelliğiyle alakalı. Yani her ocaktaki taşı da kullanamıyorsunuz. Şanslıysanız dediğim gibi evinizin yanındaysa bir kere nakliye derdiniz olmuyor. Daha uygun oluyor. Mesela daha bahsettim size az önce. %40, %50 fire veriyoruz bu taşta. Mesela sizde ne kadar fire vereceği de önemli. %40, %50 fire verdiğim için yaklaşık 25 kamyonu geçiyor. Evet, 25 kamyon. Bir ev bana 25 kamyona mal oluyor. 25 kamyon da az bir rakam değil yani bir ev için. Şöyle bakıyorsunuz eve, hiç bu kadar taş gider mi diyorsunuz. Ama gidiyor çünkü yani 50'ye yakın bir fire veriyoruz. Çok fire veriyor taş. Biz bunu ne değerlendiriyoruz? Duvar taşı alacaktık da duvar taşını da karşılıyoruz bir kısmını. Bizde amorti ediyor biraz ama dediğim gibi yani sizin tamamen olduğunuz bölge ile alakalı. Yakınınızda taş ocağı var mı? Taş kullanışlı mı? Mesela İzmir'de dediğim gibi granit taşını işliyorlar. Granit taşı fire vermiyor yani. Bu taşa bakınca %10 bir fire veriyor, vermiyor. O zaman çok kullanışlı oluyor. Yani Güneydoğu Anadolu'da çok rahat bulursunuz dediğim gibi. Doğu Anadolu'da bulursunuz. Ege'de bulabilirsiniz. Ama İç Anadolu'da zor. Her tarafta bulamazsınız. İç Anadolu'da çok zorlanırsınız diyebilirim. Yani demek istediklerim bu kadar. Ustanızı seçerken çok iyi seçin. Her usta, her kişiye de inanmayın. Ben ustayım diyor adam ama işin içine girdiği zaman çok farklı işler olabiliyor. Bugünlük çekeceğim video bu kadar. Aklınızda takılan sorular olursa yorum kısmında cevaplarım. Yani dediğim gibi kaliteli iş, kaliteli ustadan geçer. Hepinize tekrardan mutlu, sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.